Merhabalar. Bu videoda ChatGPT yapay zekası ile bir TradingView indikatörü oluşturacağız ve bu indikatörü Cryptomatic Bot yapay zekasına bağlayarak nasıl trade edebileceğimizi göreceğiz. Şimdi videoyu fazla uzatmamak adına ben daha önce ChatGPT'ye göndermiş olduğum komutu burada size gösteriyorum ve altında da hemen onun bana göndermiş olduğu cevap var. Ne demişim? Long ve short işlemler için 15 dakikalık zaman diliminde BTC USDT çiftinde alarmlar oluşturabileceğim kazançlı bir scalping indikatörü yaz diye bir komut göndermişim. Siz isterseniz bu zaman dilimini değiştirebilirsiniz. Ben 15 dakikalık olarak belirttim scalping olduğu için. O da bana cevap olarak aşağıdaki PineScript kodu 15 dakikalık zaman dilimi için BTC USDT çiftinde kazançlı bir scalping indikatörü oluşturmak için kullanabileceğiniz bir örnektir demiş. Kodu buraya yazmış ve altında da kodun mantığı, yöntemiyle ilgili ve nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili kısa bir açıklama yapmış. Şimdi bunu biz detaylandıracağız zaten. Şimdi kodu buradan kopyalıyorum. Bana verdiği kodu. Bu kod PineScript kodu arkadaşlar. Yani TradingView'ın kendi kodlama dili bu. İndikatörleri bu dille oluşturuyorlar geliştiriciler. Şimdi bu indikatör kodunu grafiğe eklemek için buradan grafikten BTC USDT Perpetual ve Binance grafiği benim ekranımda açık. Çünkü Cryptomatic Bot Binance ile entegre olduğu için Binance grafiğini kullanıyoruz ve vadeli işlem yapacağımız için de BTC USDT Perpetual'ı seçmemiz gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi. 15 dakikalık zaman dilimi seçili. Şimdi bu kodu eklemek için grafiğe aşağıda Pine Editor yazan yere dokunuyorum. Açılan ekrana da kopyaladığım kodu yapıştırdım ve grafiğe ekle diyorum. Evet, kod grafiğe eklendi. ChatGPT'nin bize verdiği kodu buradan kopyalayıp grafiğe ekledim. Bakın burada iki tane bant görüyoruz. Bu bantların şimdi ne anlama geldiğine bakalım. Hızlı ve yavaş hareketli ortalama kullanmış. Bu hareketli ortalamaların birbiriyle olan kesişimlerinde long ve short sinyalleri üretiyor yazdığı indikatör. Yalnız sadece kesişimler yeterli değil. Burada bakın bir koşul daha belirtmiş. Bu alert condition'lar alarmları belirtiyor bize. Demiş ki kesişim hızlı ve yavaş hareketli ortalama kesiştiğinde ve close yani kapanış fiyatı. O anki fiyat yavaş hareketli ortalamanın yani şu kırmızı bandın üzerindeyse long sinyali oluştur. Yine kesişim gerçekleştiğinde ve o anki fiyat yavaş hareketli ortalamanın yani kırmızı bandın altındaysa bu sefer de short sinyali oluştur demiş indikatörde. Şimdi bakalım buradaki kesişimler ne kadar doğru. Mesela şöyle biraz geriye doğru giderek inceleyelim. Şurada bir kesişim gerçekleşmiş bakın. Short sinyali üretmiş. Ama ilk bakışta tabii yanılmış gibi görünüyor. Buradan seçelim bakalım. Ne kadar terse gitmiş fiyat ve ne kadar hedefe ulaşmış. 0.58 terse gitmiş. Pozisyona girdikten sonra yani bir sapma gerçekleşmiş burada. Diyelim ki pozisyonumuz 10x olsun. 10 çarpanlı bir pozisyon olsun. Toplamda pozisyon açıkken %5.8 bir sapma gerçekleşmiş. Fakat sonrasında pozisyon hedeflendiği gibi %0.54 ve hatta daha da ötesi. Bakın burada 0.79 yani 10x'lik bir pozisyonda %5 ve %8 hatta %10'a kadar bir kazanç sağlama imkanı sunmuş. Ve hemen onun ardından da bakın kısa süre sonra bir long pozisyon sinyali vermiş. Ona da bakalım. Long sinyali tam olarak nerede gerçekleşmiş ona bakıyorum. Kesişim 77-79. Şu iki rakamı karşılaştırarak bakıyorum arkadaşlar. Evet, sanırım bu çubukta. Hatta biraz çubukları büyüteyim şöyle daha rahat görelim. Evet, kesişim burada gerçekleşiyor. Şurada ve bir sonraki çubukta da doğrulamış olduğunu varsayarak bakalım.
Burada 0.24 yani 10x'lik bir pozisyonda %2.4'lük bir kazanca ulaşmış ve sonra fiyat terse doğru hareket etmeye başlamış. %1.95 yani 10x'lik bir pozisyonda %20 terse gitmiş pozisyon. İşte burada robot devreye giriyor arkadaşlar. Eğer bu indikatörle alarm kurup kriptomatik bota bağlayarak çalıştırmış olsaydınız robot bu sapma mesela sizin ayarlarınıza da bağlı tabii. Genelde biz %1 civarı kullanıyorum ben. %1 sapma gerçekleştiğinde robot buradan bir kademeli giriş yapacaktı. Sonra diğer %1'lik sapmada bir kademeli giriş daha gerçekleşecekti. Ve sizin giriş fiyatınız şuralardayken kademeli girişte bu giriş fiyatı bunun belki yarısına kadar aşağı çekilmiş olacaktı. Ve sonra fiyat buradan yukarı yükseldiğinde bakın şu noktada hemen hemen pozisyonu kapatmış olacaktır robot. İşte bunu manuel olarak yapmak gerçekten zor. Eğer bir tane pozisyonunuz, bir tane iki tane varsa ve zamanınız varsa eğer takip edebiliyorsanız belki yapabilirsiniz ama robot bunu aynı anda ister onlarca ister yüzlerce pozisyon olsun hepsini dakika dakika takip ederek sizin ayarlarınız doğrultusunda gerçekleştiriyor. Siz çalışırken, sokakta gezerken ya da gece uyurken robot sürekli pozisyonlarınızı takip ediyor, kademeli girişler yapıyor. Nerede stop olacağım, nerede kar almam gerekiyor gibi şeyleri sizin düşünmenize gerek kalmıyor. Robot bunları otomatik olarak gerçekleştiriyor ve size Telegram'dan bildiriyor. İsterseniz burada gördüğünüz panelden de siz açık pozisyonlarınızı veya kapanmış işlemlerinizi işlem geçmişinden takip edebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz, analiz edebiliyorsunuz veya ana sayfadan istatistiklerinize bakabiliyorsunuz. Daha sonra bakalım şurada da bir long sinyali oluşturmuş. Kesişim burada gerçekleşmiş ve hemen ardından da bir yükseliş gelmiş. Burada hiç sapma olmadan doğrudan hedefe gitmiş fiyat görünüyor. Bakın 0.80 yani %8'lik bir kazanç. Şuraya bakalım. Burada da aşağı doğru bir kesişim var. Burada da short sinyali oluşturmuş. Bakın bunda bu son iki kesişimde hiç kademeli girişe de gerek kalmadan doğrudan fiyat hedefe ulaşmış. Yani ChatGPT'nin yazmış olduğu kod aslında fena değil. Tabii kriptomatik bot ile beraber kullanıldığında başarıya ulaşma yüzdesi çok daha yüksek. Bakın burada bir evet yine robotun devreye girmesi gereken bir durum var. Burada da bir long sinyal oluşmuş ama burada tatminkar bir yükseliş olmadığı için burayı sapma olarak kabul ediyoruz. Ne kadar sapma gerçekleşmiş? %2.48. Yani 10x'lik bir pozisyonda %25'lik bir sapma söz konusu burada. Bunun ayarlarında bakın şu tarafta coinlerin ayarları var. Hemen bir tanesini açayım. Mesela Ada Coin'in ayarları. Düzeltme oranı yazıyor. Burada 0.75 kayıtlı. Yani 10x'lik bir pozisyonda %7.5'luk bir sapmada robot bir kademeli giriş yaparak giriş fiyatınızı düzeltiyor. Yani yukarıdan girdiyseniz eğer long pozisyona fiyatı aşağı çekiyor. Ve isterseniz bu kademeli girişleri burada çarpanlarla belirleyerek seviyelendirebiliyorsunuz. Yani farklı seviyelere bölebiliyorsunuz. Yani şunun gibi mesela ilk iki kademe, bakın burada ilk kademeli giriş %7.5'da yap demiş. İkinci kademeli giriş %11.5, 11.25'lik bir sapmada. Üçüncüsü %16.88'lik bir sapma gerçekleştiğinde yap demiş. Böylelikle daha derinden düzeltmeler yaparak daha hızlı ve daha az maliyetle fiyat düzeltmesi gerçekleştiriyor robot. Bunu da buradan siz kendiniz çarpanlarla, adetlerle belirleyebiliyorsunuz. Her ayarın bakın burada üstünde yanında soru işaretleri var, kısa açıklamalar var. Bunları okuyarak hangi ayarın ne işe yaradığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yine de buna rağmen sormak istedikleriniz olursa videonun açıklamasındaki linke tıklayarak Telegram grubumuza gelip oradan sorularınızı çekinmeden sorabilirsiniz. Şimdi bu ayarlar penceresini kapatıyorum. Evet, şimdi bunu kullanmak için ne yapmamız gerekiyor ona bakacağız. Bunu grafiğe eklemiştik. Şimdi bu Pine Editor penceresini kapatıyorum. Buna ihtiyacımız kalmadı. Şimdi bir alarm oluşturalım. BTC USDT çiftinde 15 dakikalık grafikte ve
ChatGPT'nin bize vermiş olduğu kodla oluşturduğumuz indikatörle bir alarm oluşturacağız. Bunu da Cryptomatic Bot'a bağlayacağız. Cryptomatic Bot da bu alarmlarla gelen sinyalleri yorumlayıp Binance üzerinden size pozisyonlar açacak, kapatacak ve işlemler yapacak. Alarm oluşturmak için hemen şuraya indikatör isminin üzerine geliyorum. En sonda 3 nokta tıkladım ve en üstte BTC USD Scalping Alarms üzerine bir alarm ekle menüsüne tıkladım. Evet, burada bakın 2 tane kural seçili. Long, short. Şimdi bir long alarmı oluşturalım. Burada zaten indikatörümüz seçili. Burada da long yönlü seçim yapılmış durumda. Her çubuk kapanışındayı seçiyoruz. En sağlıklı olan budur. Alarma da bir isim verelim. BTC long diyorum. Buraya alarm mesajını yapıştıracağız. Bunu nereden alacağız? Cryptomatic Bot'taki paneldeki hesabımızdan. Burada her coin'in yanında alarmları yapıştırılması gereken mesajlar var. Buna da panelden web kancası menüsü altındaki vadeli menüsüne tıklayarak bu sayfaya gelebilirsiniz. Neydi? BTC USDT. O zaman BTC'ye geliyorum. Robot panelinden ve şuradaki mor butona tıklıyorum. Bakın burada her işlem için alarm mesajları var. Yani long ve short için. İsterseniz normal, isterseniz güçlü olarak 2 tane ayar belirleyebiliyorsunuz robotta ve bu ayarlara göre de sinyal gönderebiliyorsunuz. Ben bunu güçlü sinyal olarak kabul edip bir long pozisyonu açtırmak için buradan alarm kuracağım. Öncelikle webhook URL'sini kopyalamanız gerekiyor. Bunu buradan kopyaladım ve TradingView'a gelip bu açık penceredeki bildirimler sekmesine geçiyorum. Daha önce yapıştırdığım için, kopyaladığım için burada zaten hazır olarak geliyor. Bunu bir kere buraya yapıştırıp kaydetmeniz yeterli. Daha sonra yine ayarlar sekmesine döndüm. Bu bir BTC long alarmı olduğu için buradan BTC güçlü sinyal long aç ve kopyala diyorum buraya. Sonra TradingView'daki pencere gelip yapıştırdım ve oluştur dedim. İşte bu kadar. Daha sonra buradan alarmlar ekranına gelelim. Bakın BTC long alarmımız burada hazır. Yalnız alarmı oluşturduk ama burada coinler işleme kapalı. İşlem yapabilmek için eğer gerçek işlem yapmak istiyorsanız test modunu canlıya almanız gerekiyor. Ve şu an coinler işleme kapalı olduğu için de yine pozisyon açmayacaktır. Bu al-sat anahtarını da açık konuma getirmeniz gerekiyor. Evet, şu an coinler işlem yapmaya hazır. Bu oluşturduğum alarm tetiklendiğinde burada robota bir sinyal gelecek. Robotta gelen sinyale göre long veya short yönlü pozisyon açacak. Açtığı pozisyon bilgisinde Telegram botu üzerinden yine Cryptomatic Bot bana bildirecek. Evet, bu kadar. İsterseniz bir de short sinyali gönderelim. Onu da yapalım. Nasıl kuracağımıza bakalım. Yine buradan indikatör adının üzerine geldim. Sondaki 3 noktaya tıkladım. BTC USDT üzerinde alarm oluştur. Bu sefer long yerine short'u seçiyorum. Yine her çubuk kapanışındayı seçiyorum. Alarmın adını da BTC short yazdım. Ve yine buradan BTC'ye gelip en sondaki mor butona tıkladım. Ne yapıyorum? BTC güçlü sinyal short aç. Bu mesajı kopyaladım ve TradingView'daki mesaj kutusuna yapıştırıp oluştura bastım. Hepsi bu kadar. Şimdi bundan sonra burada bir kesişim gerçekleştiğinde, alarm koşulları oluştuğunda, ChatGPT'nin yazdığı indikatördeki koşullar gerçekleştiğinde alarmımız çalışacak, tetiklenecek ve robota sinyal gidecek. Robot da o sinyali aldıktan sonra Binance hesabımda long veya short yönlü pozisyon açıp bana bunu bildirecek ve pozisyonu takip edecek benim burada yaptığım ayarlarla. Ona göre de pozisyon kar aldığında, kâra ulaştığında kapatacak. Hepsi bu kadar. Sorularınız varsa lütfen Telegram grubuna gelin ve sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Videonun açıklamasındaki linklere bakabilirsiniz bunun için. Üye olmak için veya Telegram grubuna katılmak için. Eğer videoyu faydalı bulduysanız da lütfen beğenin. Bu videoların devamı gelecek. Faydalı videoların devamı gelecek.
Lütfen kanala abone olun ve desteğinizi esirgemeyin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın.